Yeni bir günden herkese merhabalar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Bugün 14 Ekim. Cuma, haftanın en güzel günündeyiz sevgili dostlarım. Umarım hepiniz için şanslı geçer. Bugün Ay İkizler Burcu'nda, demek ki çok fazla iletişim ve bilgi trafiğinin akacağı bir gün. Üstelik de Satürn ve Venüs'ün de bir üçgeni var. Aynı zamanda Ay'la Venüs'ün de ve Şiron'la da Ay'ın. Yani bugün hafta boyunca gündemimizde dönen konular, ki Merkür de bu arada teraziye geçti, unutmayalım. Bir bağlayıcı, sonuçlanıcı durumlar olabilir. Bilhassa ilişkiler, özel veya sosyal ilişkilerimizde önemli sonuçlanma fırsatları bulabiliriz. Mesela Venüs'ün Satürn'le olan bu güzel bağlarında genellikle ilişkilerde kalıcılığı işaret eder. Herhangi bir konuda bir üst seviyeye geçmek için, mesela bir flört seviyesini işte bir evliliğe taşımak gibi düşünebilirsiniz. İş anlaşmaları için çok önemlidir. Çok güçlü ve kalıcı bir bağ verir. Parayla olan ilişkilerimiz için yine bence çok değerli ve kullanırsak eğer çok mantıklı ve ileriye dönük, uzun vadeli de sonuçlar getirecek bir gün. Gerçekten çok verimli bir gün. Biraz sonra tüm burçlara nasıl etkiler yapacak, tek tek onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bugün sabah 08:20 ile 09:20 arası kesinleşiyor Satürn-Venüs üçgeni. Bu bizim astrolojide en sevdiğimiz, en olmasını istediğimiz, ki özellikle eş partner ilişkileri bakımından baktığımızda, diğer mesela bir iş kuruluyor, bir güzellikle, estetikle bir ilgili konu var, bir arkadaşlık olabilir uzun vadeli. Yine bu açı sayesinde de bu işin daha rahat akacağını, daha güzel sonuçlar vereceğini, hatta mesela bir ilişkinin evlilikle taçlanacağına da işaret eder. Demek ki bu süreçte mesela bir evlilik teklifi, bir iş teklifi, önemli bir konuda anlaşma sağlamak, ki terazi burcunda çünkü Venüs, güzellik, estetikle ilgili konularda finansal destek, mesela sağlıkla ilgili konularda yine vesaire çok önemlidir. Evet, sabah etkisi başlıyor ve gün boyu aslında yarın da devrede olacak. Ve akşam saat 20:50-21:50 arası Ay'ın Venüs'e çok güzel bir üçgeni var. Bugünün en şanslı, en mükemmel saatlerinden birisi ve yine bir tane daha saatim var. 19:32-20:32 arası. Çok önemli bir konuşma mı yapacaksınız? Bir açıklamanız mı var? Önemli bir bağ mı kurmak istiyorsunuz? İşte bu saatleri kullanın. İnanın çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Önemli bir tane daha saatim var. 10:03-11:03. Ayın Şiron'la yine çok destekleyici bir açısı var. Hatta şöyle söyleyeyim, Merkür şu an terazide, mesela Mars ikizlerde, bugün Ay da ikizlerde. Ve Mars biliyorsunuz ay sonunda 25'ten itibaren artık retro yapmaya başlıyor. Dolayısıyla Mars'ın retro yapmadan önceki bence son, hani böyle çıkış virajı, köprüden önceki son çıkış dedikleri durum tam da ona benziyor. Önemli adımlar atmak istiyorsanız, bir konuyu sonuca bağlamak istiyorsanız lütfen bugünü kullanın. Şimdi güzel saatlerimi de söyleyeyim. Ondan sonra hemen burçları söyleyeceğim. Bugünün bu saatleri de çok kıymetli olacak. Özellikle ilişkiler ve para bakımından. Bugünün en verimli saatlerinden bir tanesi zaten Satürn ve Venüs'ün aralarındaki üçgen saatin de oluştuğu bir zaman dilimi. Mesela ilişkilerle ilgili konuları gerçekten güzel sonuçlandırabilirsiniz. İkinci saat aralığında finansal konular, çocuklar, aşk hayatı, gelecekle ilgili konular olabilir bunlar. Sanatsal etkinlikler veya öyle bir girişim için yine, veya herhangi birini güzel bir şekilde aramak için de kullanabilirsiniz. Diğer saatim bugün. Dolayısıyla gece saatleri de çok iyi. Zaten gece saatlerinde Ay'ın Venüs'le olan uyumlu açısıyla ilerleyeceğiz. Tam olarak 21:50'de kesinleşecek. Ama gece boyu da, akşam boyu da bunu göreceğiz, takip edeceğiz. Çünkü bugün Ay ikizlerde. Şimdi yönetici gezegenin Merkür terazi burcunda, Venüs'le, Güneş'le birlikte gerçekten çok tatlı haberler, çok iyi sonuçlar. Mesela hukuki süreçlerde bazı güzel gelişmeler, bizi memnun edecek, toplumsal alanda da güzel sonuçlar getirecek gelişmeler takip edeceğiz arkadaşlar.
Koç ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, bugün bilhassa özellikle ilişkilerle ilgili en önemli gelişmeleri özellikle yükselen burcu Koç olanlar yaşayabilirsiniz. Bir haber alabilirsiniz, iletişiminizde güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Bir dolunay yaşandı, tabii ki bu dolunayın olumlu sonuçlarını alacak olan Koçlar bir teklif, bir uzun vadede kalıcı bir iş başlatma gibi önemli sonuçlanmaları getirecek. Bence flörtlerle veya evliliklerle ilgili önemli gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Evet, boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar, bugün iş anlamında mesela teklif veya bir haber bekliyorsunuz, bir atama bekliyorsunuz. Bununla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Parayla da ilgili önemli bazı transferler söz konusu olacak. Sağlık da bu arada bugün sağlıkla ilgili de önemli ve güzel sonuçlanmalar alabilirsiniz. Şimdi ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, sizin için çok önemli olabilir. Bu ve yarınki gün, çünkü ay burcunuzda seyahat ediyor. Özellikle yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, ilişkileriniz, çocuklarınız, hayatınızdaki mesela flört veya özel hayatınız, iş hayatınızla ilgili yenilikler söz konusu olabilir. Bazı kararlar alabilirsiniz. Bu evrede özellikle cumartesi daha da önemli gözüküyor. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar, bir takım gizliliklerle ilgili böyle arka plan konular varsa, biraz aileyi ilgilendiren konularda bu arada. Hani ebeveynler olabilir, kardeşler olabilir, oradaki kadın figürler daha çok gündeminizde olacak. Buralar oldukça aktif, bazı haberler alarak önümüzdeki günleri daha böyle net görebilirsiniz. Evet, aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar, sosyal çevreniz, yakın çevre ilişkilerinizin çok güçlü olacağı bir gün. Özellikle ilişki trafiği, telefon trafiği olabilir. Belki gerçekten de bir kısa seyahatler yapma ortamı, ticari anlamda da önemli. Gelişmeleri yakalayabileceğiniz eğitim, öğrenim gibi durumlar da bu arada olabilir. Söz konusu olacağını söyleyebilirim. Evet, Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar, bugün en fazla kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir ve maddi anlamda bazı hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili Başaklar. Özellikle Venüs orada, Satürn'e üçgeni var, Ay'da üçgeni var. Gerçekten beklenen bir miktar para veya paylaşılması gereken bir durum varsa, işte buralar bugün ve yarın sizin için olumlu şekilde çalışabilir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar, seyahat planı yapıyorsunuz sevgili teraziler? Bir eğitim planı mı var? Bir hukuki süreç mi var? Bunlarla ilgili konular gündeminizde olacak. Özellikle ilişkilerinizle çok ilgilendiren bir durum. Bugün ve yarın burada bence en güzel, en olumlu, en kesin kararları alacak. Özellikle ilişkilerinde bence bir evlilik gibi durum varsa, ilişkilerle ilgili netleşecek, cevap alacak burçsunuz. Tabii doğum haritanızın aldığı etki burada çok önemli. Evet, akreplere geldiğimde, akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, biraz düşünüyorsunuz arka planda neler var, neler planlıyorsunuz. En çok da finansal konular olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bankalar, krediler, o alandaki konular. Orada bir trafik söz konusu olacağını söyleyebilirim. Bir ödemeyi mesela kapamak veya yeni bir bilmiyorum, bir kaynak bulmak anlamında. Hani burası daha güçlü çalışacak parayla ilgili konular bu önümüzdeki 2 gün boyunca. Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar, evet, ilişkileriniz gündeminizde olacak bu 2 gün. Ay tam karşıt burcunuzdan geçiyor. Tabii ki ilişkilerinizle birlikte de biraz böyle, nasıl diyelim, seyahatler olabilir. Finansal konuları ilgilendiren bazı bağlantılarınız varsa, iş bağlantıları bu arada olma ihtimali yüksek. Buralarda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yükselen burcu yay olanlar, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, toplum içindeki görünürlüğünüzün artacağı, popüler olacağınız, hatta yeni tanışmaların da çok yakında olacağı bir gün ve hafta sonu yaşayacaksınız. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, günlük yaşamınız, çalışma koşullarınız, sağlıkla ilgili konular gündeminizde ve onun yanı sıra da mesleki alan çok güçlü gözüküyor şu anda.
hani işle, kariyerle ilgili konular, aile büyükleri veya yaşam yerini de ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Ama daha çok günlük yaşamda iş hayatı, sağlıkla ilgili konular ve işle ilgili birlikte çalıştığınız veya yanınızda çalışan insanlarla ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Ama en önemli alanda hayatınızı ilgilendiren mesleki anlamda önemli bazı terfi, atama, yeni gelişme, sağlıkla ilgili konularda bir takım düzelmeler, yeni bir tedavi gibi durumlar söz konusu olabilir. Kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar, evet bugün ve yarın aslına bakarsanız 5. eviniz çok yoğun. Özellikle finansal konular hareketli gözüküyor. Ticari anlam olabilir, seyahatler olabilir. 9. eviniz de çok güçlü çünkü. Mesela kredilerle ilgili konular, seyahatler, o anlamda ticari anlamdaki girişler, gelişmeler, sonuçlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda bir eğitim, bir tatil planı, mesela bir ilişki yaşıyorsunuz, bir buluşma, yeni bir hedef belirleme gibi durumlar da söz konusu olacak. Bir yerlere gidip sanki bir şeyler tazelenebilir. İlişkilerinizle ilgili, çocukları olanlar için çocuklarının hayatlarında da önemli bazı eğitimle ilgili veya hukuki süreçlerle ilgili önlerini açacak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar, bugün ve yarın eviniz, ailenizle ilgili konular, yaşadığınız yeri ilgilendiren alanlar çok aktif, çok güçlü. Onun yanı sıra da eve gerekli olan maddi destek veya bir yatırım yapılacak, bir para gerekli, bir vergi ödenmesi gerekiyor veya finansal yapıları ilgilendiriyor. Hani biraz evin eksikleri veya gayrimenkullerle veya işte ebeveynlerin mesela bazı işte evlerin vergileri bilmem neleri falan olur ya, böyle eksikleri. Onlarla ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Ama tapuyla hisse senetleriyle ilgili konularda yine bu alana girdiği için özellikle de yakın çevre ilişkilerinize bağlı olarak burası böyle bir hız kazanacak gibi gözüküyor sevgili balıklar. Evet arkadaşlar, önemli bir 2 gün yaşayacağız. Şimdi tabii ki ay İkizler Burcu'nda ve cumartesi gününe kadar bu arada bu alanda olacak. İkizler Burcu'ndaki Mars'la kavuşarak Neptün'e kare yapacak. Neptün'ün Mars'lı karesinin çok aktif yaşanacağı bir hafta. Doğa olayları, hava ile ilgili koşullar burada çok gündemde olacağını da söyleyebilirim. İlişkilerde dikkat edin. Özellikle 23 derece değişken grup burçlar için bunu söylüyorum. Kah sağlıkla ilgili, kah beslenme ile ilgili olabilir. Özel hayatınızda olabilir. Yani biraz böyle yanıltıcı ve çok da yorucu bir açıdır. Zihin dağınıklığı verebilir. Bunu her gün söylüyorum. Kafanızı karıştırabilir. Hatta hiçbir şey yaramıyormuş, yaptıklarınız hep boşunaymış gibi de hissettiriyor olabilir. Sakın bu hislere kapılmayın arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi gökyüzünün bize gönderdiği etkiler. Biz istemezsek eğer bu etkilerin gayet güzel de üstesinden gelebiliriz. Hatta hiç etkilenmeden de atlatabiliriz. Yeter ki mayışmayalım, yanılmayalım ya da tek başımıza karar vermek yerine 2-3 kişinin fikrini alalım diye tavsiyede bulunuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip yorum yazıp orada bana güzel de böyle mesajlar yazdığınız için çok teşekkür ediyorum.